Lütfen beni bırakma. Seni çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Bizi görebilirler. Umurumda değil. Sensiz yaşayamam. Ben de sensiz yapamam. Cihan Meryem'i malikaneye getirme kararından sonra durumu en azından kısmen düzeltmeye çalışarak, Aliye ile konuşmak ve yaptıklarını açıklamak için bir fırsat arar. Gerginliğini azaltmak ve kendi keyfiyle değil, Meryem için gerçek bir tehdit oluşturduğu için başka seçeneği kalmadığını açıkça belirtmek amacıyla ona yaklaşır. Davranışı yumuşar, sadece sözlerle değil, fiziksel yakınlıkla da hareket etmeye çalışır, onu kucaklar ve nazikçe öper, sanki aralarındaki normal teması hızla yeniden kurmaya çalışıyormuş gibi. Alya Meryem'in bu sahneyi izlediğini fark eder ve bu da onu gerçek duygularını dizginlemeye zorlar. Yabancıların önünde bir çatışma çıkarmak istemez ve bilinçli olarak dışarıdan sakin kalmayı seçer. Keskin bir şekilde tepki vermek yerine, içsel gerginliğini göstermeden durumu yüzeysel bir düzeyde tutar. Meryem ile olan etkileşimlerinde, kendine güvenli ve ölçülü davranarak, varlığını açık bir tehdit olarak görmediğini ve durumun mümkün olan en kısa sürede çözülmesinin ve güvenlik sorununun kapatılmasının kendisi için daha önemli olduğunu gösterir. Ancak Cihan ile yalnız kaldıklarında artık kendini tutmaz ve açık bir konuşmaya başlar. Gizlediği gerilim ortaya çıkar ve duygularını doğrudan dile getirerek, Meryem'in varlığını değil, onsuz hareket etme kararını vurgular. Sonunda Cihan'ın davranışlarından dolayı yorgun ve hayal kırıklığına uğrayan Alya, uzun zamandır kaçındığı bir adımı atmaya karar verir. Aralarındaki bağı simgeleyen mücevherleri çıkarıp ona geri verir ve böylece kararının onu ne kadar derinden etkilediğini gösterir. Cihan için bu büyük bir darbe olur, çünkü sadece duygusal bir tepki değil, gerçekten onu inciten eylemlerinin sonucunu görür. Meryem'i malikanede bırakmak zorunda kalmasının nedenlerini açıklamaya çalışır. Ancak sözlerinin artık hiçbir etkisi olmadığını çabucak fark eder. Alya ona bu açıklamaları detaylandırma fırsatı vermez ve sorunun sadece başka bir kadının varlığıyla sınırlı olmadığını açıkça vurgular. Ona göre kilit nokta onun davranışı, bağımsız hareket etme ve onun konumunu hiçe sayma kararıdır. Hayatında artık önemli hissetmediğini açıkça belirtir ve bu, ilişkilerine bakış açısını değiştirir. Dairede birlikte kaldıkları sırada Cihan, iletişimi yeniden kurmak ve konuşmayı daha sakin bir yöne çevirmek için bir girişimde daha bulunur. Ancak Alya'nın tamamen kapalı tavrıyla karşılaşır. Bunu fark eden Cihan kendisi için en büyük samimiyet göstergesi olan bir eyleme girişir ve kendini haklı çıkarmaya çalışmadan suçunu itiraf eder. Bu adım Alya için sürpriz olur. Onu her zamanki özgüveninden yoksun, kafası karışık ve durumdan gerçekten şok olmuş halde görür. Duygusal bir tepki verir ve hatta aralarındaki gerginliğini hemen giderme isteği duyar, ancak bunun gerçek bir değişim için yeterli olmadığını fark ederek kendini tutar. Onu itmez ancak konumundan da geri çekilmez, bir mesafe bırakmaz. Meryem'in talepleri açık ve değişmeden kalıyor. Cihan önceliklerini yeniden gözden geçirmeli ve ilişkilerinden başka her şeyi önceliklendirmeyi bırakmalı. Cihan onun sözlerini kabul ediyor ve somut kararlarla bunu doğrulamaya çalışıyor. Meryem orada olduğu sürece malikanede kalmayacağına hemen karar veriyor. Bu konuşmamın ardından, Meryem'in kararını kabul ederek ve onu daha fazla baskı altına almaya çalışmadan daireden ayrılıyor. Ancak ayrılmadan hemen önce duygularını gizlemiyor ve kısa bir süreliğine geri dönerek aradaki mesafeyi kapatıyor ve duygularının değişmediğini gösteriyor. Bundan sonra aralarında artık sözlerle değil, gerçek eylemlerle doldurulması gereken bir boşluk bırakarak ayrılıyor. Alya Meryem'in davranışlarına daha yakından dikkat etmeye başlıyor ve Cihan'a karşı tutumunun ilk başta göründüğü kadar tarafsız olmadığını fark ediyor. Sözlerinde ve tepkilerinde, daha derin duyguları ve içsel ilgiyi gösteren gizli bir alt metin ortaya çıkıyor. Bu durum Alya'da gerginliğe neden oluyor, çünkü durumun daha önce göründüğünden daha karmaşık olabileceğini anlıyor. Bu değişiklikler Cihan'ın dikkatinden kaçmıyor.
Meryem'in davranışlarındaki ayrıntılara da dikkat etmeye başlar ve bu tür belirsizliğin yeni sorunlara yol açabileceğini fark eder. Daha fazla yanlış anlaşılmayı önlemek ve belirsizliğe yer bırakmamak için doğrudan hareket etmeye ve sınırları net bir şekilde belirlemeye karar verir. Cihan Meryem ile olan bağının yalnızca geçmişe ait olduğunu ve günümüzde hiçbir devamı olmadığını açıkça belirtir. Aynı zamanda geleceğinin sadece Aliye ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak seçimini net bir şekilde tanımlar. Bu tutum farklı yorumlara yer bırakmaz ve aslında Meryem'in umutlarını tamamen ortadan kaldırır. Aliye için bu önemli bir işaret olur. Cihan'ın sadece konuşmakla kalmayıp, aynı zamanda eylemlerinde ve kararlarında da kendini açıkça tanımladığını görür. Bu önceki hakaretleri ortadan kaldırmaz, ancak durumun farkında olduğunu ve onun lehine bir seçim yaptığını anlamasını sağlar. Sonuç olarak gerilim kısmen azalır, çünkü Cihan'ın pozisyonunun istikrarlı olduğu ve ilişkilerinin onun için öncelikli kaldığı açıkça ortaya çıkar. Durum Cihan ve Ali arasındaki çatışmanın asıl nedeninin koşullar değil, Cihan'ın onun durumunu dikkate almadan karar verme biçimi olduğunu göstermektedir. Bu Alya'nın güvenini ve ortaklık duygusunu kaybetmesine yol açmıştır. Alya'nın duygusal tükenmişliği, Cihan'ın yaptıklarının sonuçlarını anlamasını sağlamak için net sınırlar koymaya ve kendisini ondan uzaklaştırmaya zorladı. Cihan ise, yavaş yavaş bahanelerden gerçek bir suçluluk bilincine doğru ilerliyor ve sözlerini somut eylemlerle doğrulamaya başlıyor. Meryem ile olan durumdan uzaklaşma ve sınırları net bir şekilde belirleme kararı, değişmeye ve Aliye'yi önceliklendirmeye istekli olduğunu gösteriyor. Meryem'in varlığı ek bir gerilim faktörü olarak işlev görüyor. Ancak Cihan onun konumunu belirledikten sonra, ilişkilerini etkileme yeteneğini kaybediyor. Bu durumun kısmen istikrara kavuşmasını ve belirsizlik düzeyinin azalmasını sağlıyor. Sonuç olarak ilişkileri çökmüyor. Ancak duyguların değil, eylemlerin, sorumluluğun ve Cihan'ın niyetlerini somut değişikliklerle kanıtlama yeteneğinin kilit rol oynadığı bir aşamaya giriyor.